Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu tokanın yapılış aşamalarını paylaşacağım. Bunun için şu şekilde bir toka kullanacağım. Bu benim daha önce kullandığım ama artık yıpranmaya başladığı için bu şekilde kullanmak istemediğim bir tokaydı. Ve iki farklı renkte ip kullanacağım. Bunlar da daha önce kullandığım iplerden kalanlar. Böylece hepsini değerlendirmiş olacağım. 3 numara bir tığ kullanacağım. Ayrıca iğneye ve makasa ihtiyacım olacak. Bu toka için kullandığınız ip ne kadar kalın olursa o kadar dolgun görünüyor. Eğer ince bir ip kullanacaksanız 2 kat yaparak kullanabilirsiniz veya dolgu sayısını artırabilirsiniz. Yapımına geçiyorum. Diğeriyle birebir aynı olsun istemediğim için bu sefer içini bu renkte yapıp dışını ikinci bir renk kullanacağım ikinci sıra için. Öncelikle tokanın etrafını sık iğne yapacağım. Bu sırada sık iğneleri mümkün olduğunca fazla yapmakta fayda var. Çünkü tokanın bir esneme payı var ve esnediği zaman içeriden orijinal hali gözüksün istemiyorum. Tokalar hem çok moda hem elinizdeki tokaları farklılaştırarak tekrar kullanmanıza olanak sağlıyor. Hem de kalan ipleri değerlendirdiğiniz için sürdürülebilirlik açısından da önemli. Ben tokanın iç kısmı için kullanılmış bir eski toka kullandım ama eğer isterseniz lastik de kullanabilirsiniz. İstediğiniz boyutta kesip birleştirip sonrasında üstüne sık iğne yaparak o şekilde de toka elde edebilirsiniz. Sık iğnelerimi yaptım ve birinci sırayı tamamladım. İlk sık iğnemin üstüne batarak ikinci sıraya çıkıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve ilk sık iğneme, yani zincir çektiğim sık iğneye 2 tane daha trabzan yapıyorum. Benim ipim yeterince kalın olduğu için ben her sık iğne için birincisine 3 tane, ikincisine 2 tane trabzan yaparak devam edeceğim. Bu benim için yeterli dolgunluğu sağlamış olacak. Ama dediğim gibi daha ince ipler için ya da siz daha dolgun görünmesini isterseniz trabzanların sayısını artırabilirsiniz. Hepsine 3'er tane trabzan yapabilirsiniz veya daha fazla da yapabilirsiniz. Tüm sık iğneler için aynı işlemi tekrarlayacağım. Birincisine 3 tane, sonrakine 2 tane ikili trabzan yapacağım.
Ben bu tokaları çok seviyorum. Çünkü hem kolaylıkla kendi kendime yapabiliyorum hem de elimdeki malzemeleri kullanmış ve değerlendirmiş oluyorum. Ayrıca çok kullanışlı. Topuz yapmak için kullanılabilir. Herhangi bir kıyafeti uyumlu hale getirmek için tokaları bu şekilde değiştirilebilir. Özellikle minik çocuk tokalar için kullanılabilir. Özel günlerde giydikleri kıyafetlere uyumlu bu şekilde tokalar yapılabilir. Ayrıca başlangıçta söylediğim gibi sürdürülebilirlik açısından da çok önemli buluyorum. Günümüzde en önemli konulardan biri biliyorsunuz ki sürdürülebilirlik. Moda içinde bir parçayı en az 40 kere kullanın gibi sloganlar paylaşılıyor. Ama bu tarz küçük değişikliklerle eldeki eşyalar, malzemeler çok daha uzun süre ve keyifle kullanılabilir hale getirilebilir. Ben de bu videoda muhtemelen artık kullanmaya devam etmeyeceğim şekli bozulmuş bir tokayı farklı hale getirmiş olacağım. Bu haliyle bir süre daha kullanmaya devam edeceğim. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. İlk sırada ilerliyorum. Trabzanlar yaparak ilerledim. Birinci sıramı bitirmek üzereyim. Bu sıraya farklı bir iple geçeceğim. Evet, bu sırayı tamamladım. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir üst sırayı da aynı iple örseydim tokamın görüntüsü bu şekilde olacaktı. Ama ben her iki toka da aynı olsun istemedim ve elimde böyle bir ip kalmıştı. Bunu da değerlendirmek için bu tokanın üst sırasını bu iple öreceğim. Üst zincir çekiyorum. Ve zincir için başladığım yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonraki her trabzanın üstüne 2 tane ikili trabzan yapacağım. Böylece artışa devam edeceğim ve tokam yine volanlı bir görüntü alacak. Bunlar daha önce kullandığım ve kalan iplerdi ama hani tamamını bitirmek için tokaya aşırı derecede dolgu yapmadım. İhtiyaç duyduğum kadar dolgu yapıyorum sadece.
Bu şekilde tüm tokanın etrafını döneceğim. Her bir taneye 2 tane ikili trabzan yapacağım. Böylece alttaki trabzan sayımı 2 katına çıkarmış olacağım bu sırada. Sizin de denememizi istediğiniz modeller olursa bunları bize yorumlarınız aracılığıyla iletebilirsiniz. Ayrıca videolarımıza yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Örülmesi çok kolay bir toka. Sadece sık iğne ve trabzan yapmayı bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Üste kullandığım ip az kaldığı için yetmeyeceğini düşündüm ve ilk renkten birkaç tane arada örmeye karar verdim. Üst sırada trabzan sayısı fazlaca arttığı için miktarsal olarak daha fazla ipe ihtiyaç var. Bu yüzden benim yaptığım hatayı yapmayıp az miktarda olan ipi alt sırada, daha fazla olan ipi üst sırada kullanabilirsiniz. Ya da ara ara renk değişimi yaparak benim şimdi yaptığım gibi örebilirsiniz. Bu da farklı bir hava katacaktır. Burada bitiriyorum bu rengi. Çok daha farklı ipleri bu şekilde kısım kısım örerek daha renkli, daha farklı bir toka elde edebilirsiniz. Ben şu an sadece ipim yetmeyeceği için bir değişiklik yaptım. Yarım kalan ipleri değerlendirirken her zaman bu tarz durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu durumda hani örgüyü sökmek yerine bir B planı geliştirip tamamlayıp farklılaştırabiliriz. Ben de şu anda ikinci kullandığım ip az geldiği ve tamam yapmaya yetmeyeceği için arada bu şekilde ip değiştirerek sırayı tamamlamayı tercih ettim. İlk sırada kullandığım ipten kaldığı için ben o ipi kullanmayı tercih ettim ama kalmamış olsaydı uygun farklı bir ip de kullanabilirdim. Renk geçişleri saymadım, yani tamamen göz kararı yaptım.
Bu sayede ipim de tam yetmiş oldu. İlk trabzanın içinden geçip sıramı bitiriyorum. Sonra bunu sağlamlaştırmak için daha önceki başlangıçtan kalan iple bağlıyorum sıkıca. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde görünüyor. Bu iplerin hepsini saklayacağım. Sakladıktan sonra kalan fazlalıklarını kesiyorum. Tığ yardımıyla da aynı şekilde iğnede olduğu gibi kalan ipleri saklayabilirsiniz. Hangisi daha pratik olursa sizin için o şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Evet, tokamın bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Burada yaptığım renk geçişleri olmuş oldu. Bütün fazla ipleri sakladım. İlk yaptığım toka da böyleydi. Bu toka biraz daha sıkı ip olduğu için daha küçük görünüyor. Aslında aynı tokalar ama bunun içinde kullandığım versiyon daha fazla kullandığım için biraz esnemiş ve daha büyük görünüyor. Bu şekilde çok tatlı, kullanışlı bir toka elde etmiş oldum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.